Biraz önce TAG defilesini izledik hep birlikte. Şimdi konuklarım çok sevgili Gökay Gündoğdu ve çok sevdiğim Begüm Kütük Yaşaroğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş bulduk. Reşat'cığım. Heyecanlı mısınız? Çok. Kendim çok heyecanlıyım ya, o yüzden her konuğuma heyecanlı mısınız, heyecanlı mısınız diye kendimi sakinleştirmeye Ben çalışıyorum. heyecanlıyım. Şeyden heyecanlıydım. Gökay'ın koleksiyonunu çok merak ediyordum. Şu an defilenin heyecanına kapıldım ama çok güzel, çok başarılı bir koleksiyon olmamış mı? O yüzden şu an böyle bir Kesinlikle. tatlı bir heyecan daha çok kapladı içimi ama çok keyfimiz yerinde. Biz de iki model olarak şu anda Gökay'ın tasarımlarını giyiyoruz zaten. Ben neonlar. Begüm de siyah beyaz. Çok şık, kuğu gibi. Baktıkça içim Ya açılıyor şu teşekkür anda. ederim. İlk dijital moda haftası deneyimin nasıldı? İlk başta seninle başlamak istiyorum. Biraz bize bu sürecin nasıl geçtiğini, geliştiğini anlatabilir misin? Muhteşem bir serüvendi. Öncelikle çok hızlı gelişti. İlk ekip inanılmaz bir atılımda bulundu ve çok güzel bir proje geliştirdi. Pandemi sonrasında hepimize büyük bir umut oldu bu proje. Türk Tanıtım Grubu bu projeye kayıtsız kalmadı ve bize desteğini sundu. Sonrasında da gerçekten Moda Tasarımcıları Derneği ile birlikte yapılan çalışmada da bu sezon 30 tane tasarımcı uluslararası platformlarda hem basın ayağında hem medya satın alma ayağında hem de yine uluslararası satın almacıların buluştuğu dünyaca ünlü bir platformda yer almaya hak kazandı. O yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Çok güzel bir deneyimdi. Benim için en önemlisi de hepimizi inanılmaz derecede bir araya getirdi. Şu an bir grubumuz var mesela, haftalardır birbirimize oradan mesajlar gönderiyoruz. Kreatif endüstrilerde genelde bireysellik çok daha ön plandadır. Çok fazla böyle kolektif işlerin çıkması daha zordur. Birbirini desteklemek biraz daha zor olabiliyor böyle endüstrilerde. Ama şu an inanılmaz böyle duygusal anlar yaşıyoruz. Herkes birbirini alkışlıyor, tebrik ediyor. O yüzden gerçekten hem çok duygusal hem de böyle çok heyecanlı. Hem Türk modası için hem İstanbul için, Türkiye için müthiş bir girişim oldu diye düşünüyorum. O yüzden de gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım hepimiz için çok güzel sonuçlar doğuracaktır. Umarım. Bugün de zaten defilelerin 3. günündeyiz. İlk 2 günde gerçekten heyecanlı geçti. Bugün de sabahtan beri her defileyi böyle yanımda konuklarım varken gerçekten heyecanla ve keyifle izliyorum ilk sıradan. O yüzden Evimdeki herkes gibi gerçekten. Türk Tanıtım Grubu'na, İHKİB'e, Moda Tasarımcıları Derneği'ne, Banu Bölen'e, yine danışmanlarımızdan Seda Domaniç'e, bütün dijital içeriklerimize yardımcı olan Play tuşuna, PR açısından yine her an desteğini esirgemeyen Lapart'a, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde daha da eşsiz bir deneyim oldu. Kesinlikle katılıyorum çünkü kamera arkasında gözükmeyen inanılmaz büyük bir ekip var. İnanılmaz büyük bir ekip çalışması var. Onlara da teşekkürü her seferinde yani etmek gerekiyor, es geçmemek gerekiyor. Peki koleksiyonlarında her zaman kadın meselelerine değiniyorsun. Bir önceki defilende de kadınların metalaştırılmasına karşı bir duruş sergilemiştin ve gerçekten defile bitiminde bütün herkes, kadın erkek fark etmeksizin ayakta alkışlamıştı. Herkesin tüyleri diken diken olmuştu. Hala böyle o görüntüleri eski defile hani videolarında böyle karşıma çıktıkça her seferinde böyle gözlerim doluyor ve inanılmaz tüylerim diken diken gururla izliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu sezon, asıl biz teşekkür ederiz. Bu sezon yine kadınların gücüne vurgu yapıyorsun. Bu konuda neler söylemek istersin? Bu dönem hepimiz için çok zor geçti ama kadınlar için daha da zor geçti diye düşünüyorum. Sağlık sektöründe inanılmaz derecede ön plandaydılar. Hem evlerinde hem sosyal hayatlarında hem anne vasıflarıyla hem çalışan hem meslek sahibi kadınlar olarak her anlamda inanılmaz derecede cesur davrandılar ve çok aktif rol oynadılar. O nedenle de güçlerini bence tekrar hatırladıkları, kendilerine tekrar aslında kendilerini hatırlattıkları bir dönem oldu. Ben de bunu taçlandırmak istedim. Bu dönemde biliyorsun hepimiz aslında daha çok pijamalara, ev giyimine döndük. Ben ise bu defileyi biraz daha kutlama anına dönüştürmek istedim. Biraz daha hani normal, eski normalde ya da diğer eski günlerdeki gibi bir kutlama anı nasıl oluyorsa bu kadınları da, bu feminen orduyu
Ben onları öyle adlandırıyorum. Bu koleksiyonu feminen bir ordu yarattığımı düşünüyorum. Onları da bu şekilde taçlandırmak istedim. Hatta bütün lookbook'a baktığımız zaman da göreceksin. Kendi logomun yazılışı şeklinde bütün yer alan modellerin isimlerini bu platformun altında konumlandırdım. Her kadın ismiyle var, ismiyle ağır ve ismiyle eşsiz. Ben de bu modelleri yine burada onları bu şekilde adlandırarak, onları anarak açıkçası yüceltmek ve onlara bir şekilde teşekkür etmek istedim. Bu grafik tasarımı yapan arkadaşıma da Ulaş Eryavuz'a da çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün kadınlar adına ve kendi adıma da gerçekten bizi bu kadar yücelttiğin ve düşündüğün için, koleksiyonuna da bunu işlediğin için çok teşekkür etmek istiyorum bütün izleyenler adına. Peki bu meselen tasarım diline nasıl yansıyor? Koleksiyonun hangi detaylarında koleksiyonun ilham kaynaklarını görüyoruz? Daha volümlü formlar kullandım. Renk koleksiyonda çok az. Siyah, beyaz ve bej var. Daha böyle militer detaylara açıkçası değindim. Apoletler var, uzun sarkan bantlar var. Ve el yapımı bronz broşlar var. Onu da Mayezaya işbirliğiyle yaptık. Onun haricinde de genelde hep rütbelerde gördüğümüz kuşlar vardı. Ben o kuşları kendi yorumumla başka bir formata dönüştürdüm ve kristallerle işledim. Umuda, barışa ve sevgiye yolculuk eden kuşlar da yine ceketlerde, pantolonlarda yerlerini aldı. Kutlama anı olduğu için ışıltılı ve bir o kadar da giyen kadını gerçekten formuyla güçlü kılan, gücünün altını bir kat daha çizen güçlü formlar elde etmeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bu anlamda koleksiyona yansıyan detaylar da bu şekildeydi. Biz bayıldık açıkçası burada. İzlerken tabii bizi görmüyorsunuz siz ama Begüm'le birlikte ay bu çok güzelmiş, bunu kesin giyeriz, bunu şurada giyeriz, bunu burada giyeriz diye Çok teşekkür ederim. çok gerçekten beğendik. Bu vesileyle de çok sevdiğim Begüm'e geçmek istiyorum. teşekkür Gerçekten çok beğendiğim, çok özel bir kadınsın. Çok Ne kadar tatlı, mutluyum. onur ettin. Çok teşekkür Çok ederim. mutluyum böyle bir platformda tekrar buluştuğumuz için. Ve ben de sana şunu sormak istiyorum. Dijitalleşen dünya ile ilgili ne düşünüyorsun ve bu senin gündelik yaşamını, alışkanlıklarını nasıl etkiliyor? Dijital dünyanın aktif olmadığı bir zamanı artık hatırlamıyorum kendi adıma açıkçası. Yani hayat o kadar akıyor gidiyor ve her şeyi dijital dünyadan takip edip yapıyoruz ki son dönemde. Sanki ondan öncesi yokmuş gibi geliyor. Ama bu son pandemi döneminin elbette ki hepimize daha farkındalık yarattığı zamanlara bakılırsa Fashion Week'i mesela dijital ortamda yapıyoruz şu an. Bu bana çok enteresan geliyor. Az önce çok güzel Bana söyledin. da. En önden izliyorum hissi. Hepimize özel hissettiriyor ve daha hızlı, daha kolay takip edebilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda yani elbet dijital dünyanın kolaylıkları tabii ki alışveriş yapmam, hani kişisel anlamda her tür ihtiyacımı karşılamam, evet harika, okey ama günün sonunda bu süreçte ben şeyi biraz daha fazla keşfettim. Hobilerime dair daha fazla sayfa, site, dünyanın her yerindeki bilgiye erişimim kolaylaştı. Evimizde oturarak topluca hep beraber çok büyük sanat aktivitelerine tanıklık edebildik. Onun dışında yine benim çok etkilendiğim, yine evinde otururken mesela hani onca yol kat edip gidebileceğin Frida Kahlo Müzesi'nin açılması ve senin evinde oturduğun atmosferini onu gözlemlemen çok etkileyici. Onlar benim de gerçekten çok Evet, hoşuma gitmişti. Hep benim de böyle çok hoşuma diyoruz ya gitti. keşke şuraya da görsek, keşke bunu da Evet, yapsak. evet. Böyle bir anda sayfa sayfa linkler elden ele Evet, dolaşmaya aynen. başladı. Aslında hep var olan Aynen, şeylerdi. Ama pandemi döneminde bence bunlara Değil mi? Farkındalığımız daha da arttı. hem farkındalığımız arttı hem de vakit ayırabildik. Yani aslında zaten o müzeler online olarak gezilebiliyordu ama biz gezmiyorduk. Aslında ne kadar o şehrin koşturmacasına hani kapılıp kendimizi böyle meşgul edecek yani daha doğrusu keyif alabileceğimiz Tabii. şeyleri yapmıyormuşuz yani. Buna fark ettik. Gerçekten. Ya pandemide. hobilerimize daha vakit ayırabildiğimiz ve bunu Evet. zenginleştirmek adına çok fazla seçenek olduğunu keşfettim. Senin hatırlıyorum ben pandemide bir eğitim sürecine girdin değil mi? Evet, Sanat sanat tarihi tarihi. eğitimi aldın. Ay çok güzel ya. Evet. Çok güzeldi gerçekten. Yani hepimizin kendini geliştirebileceği bir platform olduğu için artık dijital dünyanın sınırsız ve sonsuz olduğu için çok memnun ve mutluyum ben. Bu süreçte de daha net anladım.
Keza ben de aynı şekilde yani evde o kadar böyle hani bütün dünya evde aynı anda durunca hani hem böyle bir şey geliyor, ben bir şey kaçırmıyorum hissi geliyor. Yani diğer türlü olunca çünkü biri evde ve herkes dışarıda insanın aklı Evet. kalıyor, gündeme yetişme çabası, kim nerede ne yapıyor, ben bir şey kaçırıyor muyum hissi bence bu dijitalleşen dünyada hepimizin adına var. İster Kesinlikle istemez öyle. Instagram'a giriyoruz evde, pijamalarımla koltukta oturuyorum. Herkes işte hani böyle inanılmaz giyinimli, işte biri yemekte, biri bir partide, biri bir şeyde. Hani diyorum ki ben bir şey eksik yapıyorum galiba. Hani ben niye orada Orada değilim? değilim. Ama halbuki yani o halimizi görmüyoruz ya Şey de bence birbirimizi. etkileyici Raşel. Ben sonuçta sanal o böyle ekran arkasından hissinin mesela çok ne olabileceğini tahmin etmiyordum ama işte pandemide gördüm. Yani o birkaç sanatçının yardım konserine eşlik ettiğinde dünyayla bir Evet. hüngür hüngür ağladığım günü biliyorum çok agite olup. Yani o ortak duygular, o herkesin bir arada olma hissi bence hepimizi daha güçlendirecek günden güne ve daha birbirimizle barışmamızı belki, daha birbirimizi sevmemizi, daha Empati kurabilmemizi empati kurabilmemizi birbirimizle. güçlendirecek. O yüzden de ben bu dijitalliğe adım atıp herkesin bu yola girmesinden çok çok memnunum. Kesinlikle katılıyorum. Peki, Gökay'ın geçmişten bugüne bir tasarımcı olarak yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsun? Sence onun tasarım dilinde neler değişti bu süre zarfında? Şimdi Gökay Zor bir Gündoğdu bu kadar böyle kısa cümlelerle nasıl anlatabilirim? Bizim Gökay'la sanırım arkadaşlığımız 2014 senesinde başladı. Önce tasarımcı müşteri ilişkimiz vardı ve günden güne ilerleyen, gelişen bir dostluğa dönüştü. Gökay'ın tasarımlarında hep benim ilgimi çeken kadının gücüne güç katması ve gerçekten kadını feminen, sonsuz güzelliğiyle beraber aynı zamanda güçlü olabileceğini de her an hissettiren bir tasarımcı ki bence bu çok kıymetli. Ve şey çok hoşuma gidiyor Gökay'ın yıllardır takip ettiğim koleksiyonlarında hep bir tavır var. Kadının gücünü ona yeniden hatırlatacak formları özgün biçimde yaratmakta çok usta bir tasarımcı. Günün sonunda kendi adıma yine çok etkilendiğim onun zamansız stillerini çok seviyorum. Gökay'dan özellikle böyle hani çok nasıl diyeyim her ana adapte edebileceğim yani günün her anında rahatlıkla taşıyabileceğim ürünler almayı seviyorum. Onun dışında Gökay'ın kumaş kalitesi, incelikli işçiliği beni daima çok cezbediyor. Bu konuda mütevazı olabilirim. Çok teşekkür Ve onun o zamansız stili hep böyle bana kendimi iyi hissettiriyor ve günün sonunda şeye çok memnunum. Hani tasarım yolculuğunda Gökay nasıl gidiyor? Bir dost arkadaş olarak etkilendiğim şey günden güne daha cesur olduğunu hissediyorum ve renk skalası, yarattığı silüetler kadını daha güçlü kılmak adına özenle devam ediyor. Üzerinde Ve de zaten Ya. Tag'ın son koleksiyonundan bir look görüyoruz. Ben de zaten Kesinlikle. şunu soracaktım hani Tag giyindiğinde ne hissediyorsun? İçinde nasıl duygular yeşeriyor? Ne hissediyorum? Çok güçlü hissediyorum her şeyden önce. Bu çok kıymetli bir şey. Yani Kesinlikle. güçlü hissetmek çok önemli. Güzel hissediyorum aynı zamanda. Bugüne kadar gittiğim her ortamda çok onore olmuşumdur Gökay'ın Evet. tasarımlarıyla. Demin Begüm böyle ortama giriş yapınca zaten böyle hepimiz Ya, dönüp ama bütün kafalar çevrildi kim Raşel, geliyor bir şey diye. söyleyeyim mi? Bunu en iyi sen bilirsin bence. Gerçekten bu tek kişilik ya da senin vizyonunla ilintili bir şey değil. Hakikaten gerçekten senin ruhuna uygun tasarımcı işbirliği senin de ruhunu ne Kesinlikle. kadar yükselttiğini hepimiz biliyoruz. Bir de aynı zamanda hani şu var, ben günden güne Gökay'la niye gurur duyuyorum? Hayatta kendine güvenen, kendini olduğu gibi seven, aynı zamanda hayatta hep sorgulayan, güçlü, ayrıştıran değil ama kucaklayan, standartlara boyun eğmeyen, dünyaya hep kendi vizyonuyla bakan kadınların çok ilgisini çektiği bir dönemde. Ve bu bana çok gurur veriyor. Onun Hepimize, bütün evet, böyle bir kadınlara tasarımcı gerçekten. olması.
Ve günün sonunda biraz da bu konuda Gökhan çok mütemazdır. Yani Open My Med ödülü almış, hakikaten Best of'a çıkmış bir tasarımcıyla işbirliği yapmak. Marsilya'da ödülü aldın, anlatsana biraz yani. İnsan kendini anlatamaz ya, o yüzden Begüm'den. Kesinlikle. Yani o dönemki heyecanlarımız, orada Türkiye'yi temsil ettiğinde gelen yorumlar çok kıymetli ve Çok kıymetli. bu gerçekten hem dost olarak hem de ilgi duyduğun tasarımcıya bu ilginin olması bana çok gurur veriyor. Kesinlikle hepimize ve ben de tekrar bütün kadınlar adına teşekkür etmek istiyorum. Şahane bir defileydi. Çok teşekkür ederim Raşel'cim. Emeği geçen herkese ben de çok teşekkür ediyorum tekrar. Styling'de de gerçekten ilk günden sonuna kadar yanımda olan canım arkadaşım Kaner Kıvanç'a da buradan sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İletmek. Onun da emeği çok büyük. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Saat 7'de Olivia Palermo ile bizlerle bir canlı yayında bizlerle olacak. Ben de çok heyecanlıyım zaten, bellidir konuşmamdan. Görüşmek üzere canlı yayında, hoşça kalın.